Her yıl milyonlarca insan aynı şeyi yapıyor. Bir hayvan seçiyor, belirli bir gün, belirli bir niyet, belirli bir dua ile. Kan akıtıyor. Müslüman, Yahudi, eski Sümerli, Aztek, Yunan. Birbirini hiç tanımayan, birbirinden binlerce kilometre uzakta, birbirinden binlerce yıl ötede insanlar aynı eylemi yapıyor. Peki neden? Neden kan? Neden hayvan? Neden Tanrı'ya sunmak? Bugün Sırlar Odası'nda bu soruların peşine düşüyoruz. Ve bulacaklarımız sandığımızdan çok daha derin. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Kurban kelimesi Arapçadan geliyor. Ama daha da derine indiğinde Aramice korban sözcüğüne ulaşıyorsun. Ve bu kelimenin anlamı çok ilginç. Yaklaşmak, yakınlaşmak. Yani kurban kelimesinin özü bir hayvandan, bir kandan çok önce şunu söylüyor. Tanrı'ya yakınlaşmak. Bu çok önemli. Çünkü kurbanı sadece hayvan kesmek olarak anlarsak en derin anlamını kaçırırız. Dünya genelinde bu kavramın farklı dillerdeki karşılıklarına bakıldığında şaşırtıcı bir şey görülüyor. Hepsinin özünde aynı fikir var. Sunmak, vermek, bağ kurmak. Ama nasıl başladı bu gelenek ve neden tüm dünyaya yayıldı? Bunun için çok daha geriye gitmemiz gerekiyor. 5000 yıl önce Mezopotamya, Sümerler, dünyanın bilinen ilk yazılı uygarlığı, kurban törenlerine son derece büyük önem verirlerdi. Ama Sümerlerin kurban anlayışı çarpıcı bir fikre dayanıyordu. Tanrılar insanlara benzer şekilde yaşar ve insanlar gibi ihtiyaçları vardır. Yani tanrılar acıkıyor, susuyordu ve insanların görevi onları beslemekti. Sümer tabletlerinde kurban törenleri ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Sümerler için en değerli kurban kuzuydu ve kurban edilecek hayvanın özenle yıkanıp hazırlandığı, tanrılara dualarla sunulduğu bilinmektedir. Ama bir başka ilginç detay daha var. Sümerlerin bazı tanrılara bazı hayvanları kurban etmesi yasaktı. Mesela Tanrı Sin'in tapınağında inek eti sunulmazdı. Yani bu rastgele gelişi güzel bir kan akıtma değildi. Belirli kurallar, belirli ritüelleri, belirli anlamları olan hassas bir sistemdi. Peki Sümerlerin komşuları Asurlular ne düşünüyordu? Asurlu metinlerde çarpıcı bir inanç var. Kurbanlık hayvanı kesip tanrılara sunmak gereklidir. Yoksa tanrılar insanın kendisini yerdi. Düşün şunu. Kurban vermezsen sen kurban olursun. Şimdi Antik Mısır'a geçelim. Mısırlılarda kurban çok farklı bir boyut taşıyordu. Nil Nehri'nin taşması sırasında yapılan kurbanlar bereketin devam etmesi için bir rica olarak görülürdü. Rahipler kurban törenlerini yönetirdi ve ritüeller son derece titizlikle uygulanırdı. Sonra Yunan geleneğine bakıyoruz. Antik Yunanlılar, tanrıları memnun etmek, savaşlarda zafer kazanmak ya da tarımda bereket sağlamak için kurban keserdi. Genellikle boğa, koyun ve keçi ve çok ilginç bir detay, kurbanın yenmeyen kısımları tanrılar için yakılırken etleri toplu ziyafetlerde yenirdi. Yani Yunan kurbanı aynı zamanda toplumsal bir olaydı. İnsanlar bir araya geliyordu, paylaşıyordu, kutluyordu. Roma'ya geçildiğinde aynı anlayışı görüyorsun. Romalılar için kurban, devletle Tanrı arasındaki bir sözleşmeydi. Neredeyse seninle anlaşıyoruz, şunu veriyoruz, karşılığında bunu bekliyoruz gibi. Ama şimdi seni çok farklı bir dünyaya götüreceğim. Okyanus ötesine, Azteklere. Şimdi hazır mısın? Çünkü bu bölüm gerçekten tüyler ürpertici. Aztek medeniyeti 15 ve 16. yüzyıllarda bugünkü Meksika.
Aztekler de kurban kesiyordu. Ama bu kurban sandığından çok farklı bir anlam taşıyordu. Aztek kozmolojisine göre içinde yaşadıkları dünya 5. güneşti. 4 önceki dünya yok olmuştu ve bu dünyanın ayakta kalabilmesi için tanrıların beslenmesi gerekiyordu. Tanrıları besleyen şey ise kan ve kalpti. Aztekler güneşin her sabah doğmasını kendilerine sağladığına inanıyordu. Eğer kurban vermezlerse güneş söner, karanlık kazanır ve dünyanın sonu gelirdi. Bu vahşice görünebilir ama Aztekler için bu bir tercih değil, kozmik bir zorunluluktu. Ve Aztekler bunu yaparken şunu da söylüyordu. Tanrılar bu dünyayı yaratmak için kendi canlarını feda etmişlerdi. Biz de aynısını yapıyoruz. Tanrıların borcunu ödüyoruz. Şimdi bir düşün. Aralarında hiçbir iletişim olmayan, birbirlerinden 10 binlerce kilometre uzakta yaşayan Sümerler ve Aztekler ikisi de aynı temele ulaşmış. Tanrılara bir şey vermek gerekiyor. Vermezsen denge bozulur. Bu tesadüf mü? Yoksa insanlığın ortak bir gerçeği, farklı dillerle mi ifade etmesi? Tarihin en büyük kurban hikayesine şimdi geliyoruz. Kurban tarihinin belki de en derin, en çarpıcı noktasına, Hazreti İbrahim'e, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak atası kabul edilen bu peygamberin hikayesi, 3 büyük dinin de kurban anlayışını şekillendirdi. Hikayeyi biliyorsun. Hazreti İbrahim bir rüya görüyor, oğlunu kurban etmesi gerekiyor. Ve Hazreti İbrahim itaat ediyor. Bıçağı alıyor, oğlunu götürüyor ve tam o anda bir koç gönderiliyor gökten. Oğlu kurtarılıyor ve kurban geleneği insan kurbanından hayvan kurbanına dönüşüyor. Ama burada çok ilginç bir soru var. Hangi oğul? İslam geleneğine göre kurban edilmek istenen oğul İsmail'di. Yahudi ve Hristiyan geleneğine göre ise İshak. Ve bu fark küçük değil. Çünkü İsmail Arap milletlerinin, İshak ise Yahudi milletinin atası kabul ediliyor. Yani her iki gelenek de şunu söylüyor. Bizim atamız Allah'a oğlunu teslim etti. Ve işte o an insan kurbanı tarihe karıştı. Bu hikaye kurban anlayışında devrimsel bir dönüşümü simgeliyor. Artık mesaj şu: Tanrı insan kanı istemiyor. İstediği teslimiyet. Yahudilikte kurban geleneği çok köklüydü. Kudüs'teki tapınakta her gün kurban kesilirdi. Günahların bağışlanması, şükran, adak, her birinin kendine özgü kurban türü vardı. Ama sonra tapınak yıkıldı. Milattan sonra 70'te Romalılar Kudüs'ü yerle bir etti ve Yahudiler tapınaksız kaldı. Kurban artık kesilmiyordu ve alimler bir karar verdi. Kurbanın yerini dua aldı. Tevrat okumak, fiziksel kurban sunmaktan daha değerliydi. Şimdi bu çok ilginç bir dönüşüm. Kan akıtmaktan söze, niyete, içsel adanmışlığa geçiş. Hristiyanlık ise bambaşka bir yorum getirdi. Hristiyanlığa göre Hz. İsa, insanlığın günahları için kendini feda etti. Ve bu tüm kurban geleneğinin nihai karşılığıydı. Artık hayvan kurbanına gerek yoktu. Çünkü en büyük kurban verilmişti. Bu yüzden Hristiyanlarda bugün hayvan kurbanı yok. Ama Evkarist, yani ekmek ve şarap töreni var. Sembolik bir anma, bir hatırlama. 3 İbrahimi din, 3 farklı yorum. Ama hepsinin kökü aynı. Her yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan o tarihi anı hatırlatıyor. İbrahim'in teslimiyetini, İsmail'in sabrını ve gökten gelen o koçu. Ama İslam alimleri kurbanın özünde yatan anlama dikkat çekiyor. Kurban et değil, takva. Kur'an'ın Hac suresinde şöyle geçiyor.
Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Ama sizin takvanız ona ulaşır. Yani kurban salt bir ritüel değil. İçindeki niyetle, içindeki teslimiyetle anlam kazanan bir eylem. Ve kesilen hayvanın etinin fakirlere dağıtılması emri de cabası. Yani kurban bir toplumsal dayanışma aracı aynı zamanda. Şimdi gelin biraz farklı bir açıdan bakalım. Araştırmacılar kurban geleneğinin kökenini çok daha eskiye, tarih öncesi dönemlere kadar götürüyor. İlk insanlar avcıydı ve avladıkları hayvanın bir kısmını doğaya, ateşe, toprağa geri veriyorlardı. Peki neden? Belki suçluluk duygusu, bir canlı hayatına son verdim, ona bir şey borçluyum. Belki şükran, bugün yedim, yarın da nasip et. Belki denge arayışı, aldım, geri verdim, evren bozulmasın. Ve zamanla bu sezgisel duygu kurumsallaştı. Tapınaklara, rahiplere, takvime, ritüele dönüştü. Peki bu onu daha mı az anlamlı yapıyor? Hayır, tam tersi. Demek ki bu duygu o kadar köklü, o kadar insani ki yazı icat edilmeden önce de vardı. Şimdi geri çekilelim ve büyük resme bakalım. 5000 yıl önce Sümer'de, 3000 yıl önce Kudüs'te, 500 yıl önce Aztek piramitlerinde ve bugün sokaktaki kasapta. Hepsi farklı ama hepsinin özünde aynı soru var. Ben bu dünyanın bir parçasıyım. Bana verilen şeyler için ne yapmalıyım? Ve insanlık bu soruya binlerce yıl boyunca hep aynı içgüdüyle cevap verdi. Ver, sun, Tanrı'ya yaklaş. Kurban Aramice'de yakınlaşmak demekti. Hatırlıyor musun? Belki de tüm bu kan ve ateş ve dua hep aynı şeyi söylüyor. Ben buradayım ve sana yakınlaşmak istiyorum. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve zili açmayı unutma. Sırlar Odası'nda bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.